Türkiye, İsrail karşı karşıya getirildi. Türkiye'nin başı İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, Suriye ve İran tarafından yakılmaya çalışılacak. Türkiye'nin İsrail'e savaş açacağını hiçbir devlet başkanı bugüne kadar söyledi mi? Ve İsrail'in böyle bir niyeti yoktu demek. Ama Türkiye'nin böyle bir niyeti vardı demek. Ceddin Deden marşının da tam da Mitsotakis'in gelişinde çalınmasının büyük bir tevafuk olduğunu düşünüyorum. Şimdiki Başbakan Mitsotakis o zaman 6 aylık daha. Şam'da bu devrimden sonra, yönetim değişikliğinden sonra ilk defa gece kalan devlet başkanı. Şimdi şu bildiride Allah aşkına İran'dan bahsediliyor. Ukrayna'dan bahsediliyor değil mi? İsrail'den bahseden var mı? Program başlamadan önce ilginç bir istatistik paylaşayım. Gezite'yi izleyen her 10 kişiden yaklaşık 6'sı kanalımıza abone değil. Eğer siz de onlardan biriyseniz şimdi abone olarak bize destek olabilirsiniz. Çünkü burada gündemi tekrar etmiyoruz. Birkaç ay sonra konuşulacak başlıkları bugünden masaya yatırıyoruz. Üstelik bu videonun bir riski var. Konuşacağımız gelişmeler çok hızlı gerçekleşebilir. Yeni bölümleri kaçırmamak için şimdi GZT'ye abone olun. Sonra başlayalım. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Amiral Cihat Yağcı haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. NATO zirvesini konuşuyoruz ama ilk bölümde sonuç bildirgesini konuşmuştuk. İkinci bölümde Türkiye üzerinden bir haritayı açalım isterim. Çünkü Türkiye'yi birçok yerden hem doğrudan hem dolaylı etkileyen maddeler var, çıktılar var, söylemler var. Önce aslında İsrail meselesine başlayabiliriz. Çünkü Trump'ın da bugün çok fazla kullandığı ifadelerdendi. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahlini, nasıl geliştiğini, İsrail'le olan ilişkisini, Trump'ın da ilk şekilde baktığını, Türkiye-İsrail anlamında NATO'daki durumu, diyaloğu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle, bir kere Trump'ın söylediği birkaç cümle çok önemliydi. Hani bugün basına yansıyan, medyaya yansıyan. Dedi ki, Türkiye dedi, savaşa girerdi dedi. Ben araya girmesem dedi. Kime karşı? İsrail'e karşı dedi. Ve bizim karşımızda olurdu dedi. Kimle beraber olurdu? İran'la beraber olurdu. Üstü kapalı olarak. Yani medyadaki yorumlardan hareketle söylüyorum ben bunu. Şimdi bir kere Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'yu sevmiyor. İsrail'i sevmiyor, Netanyahu'yu da sevmiyor. O da onu sevmiyor falan diyor. Ve bunlar normalde devlet ciddiyetiyle pek bağdaşacak işler değil yani. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi. Bir devlet böyle kişisel kararlarla bir milleti, bir devleti, öyle devlet geleneği var, binlerce yıllık devlet geleneği var. Öyle kimse savaşı falan sokmaz. Bu Türkiye'yi ne zannediyor demek geliyor insanın içinden. Ben araya girmeseydim İsrail'e bilmem şöyle yapacaktı, böyle yapacaktı. Türkiye kendi menfaatleri için girer. Kendi hak ve menfaatleri için girer. Bir savaşa girecekse Türkiye kendi hak ve menfaatlerini bir teraziye koyar, tartar ve devletin içerisindeki birçok kurum bu konuda çalışır. Ondan sonra böyle bir karar verilirse verilir. Türkiye bir saldırıya uğramış değildir. Türk vatandaşları soykırıma da uğramış değildir. Elbette Gazze'de soykırıma uğrayan insanlar için biz hepimiz, devletimizi yönetenler ve sıradan vatandaşlar olarak hepimizin içi kan ağladı ve hepimiz her türlü yardımı yapmaya çalıştık, gayret ettik. Ama bu şu demek değil. Ben savaşa girerim. Zaten istenen şey de Türkiye'nin savaşa girmesidir. Türkiye'nin bir şekilde çatışma ortamına sokulmasıdır. Tamam, açarsak Amiralim aslında Türkiye'nin İran Savaşı'na girmesi ya da girmesinin konuşulması harita üzerinden nasıl ilerlerdi? Trump'ın buradaki söyleminin karşılığı ne? Şimdi bir kere diyor ki Türkiye İran'la birlikte İsrail'e saldırsa. Şimdi bir kere Türkiye ve İran anlayış olarak da, düzen olarak da ve kurumsal milli kültür olarak da birbirine denk değildir. Siz şimdi İran'ın Türkiye için mesela bir devlet, bir ülke Türkiye'ye saldırsa İran Türkiye için savaşa girer mi? Girer diyen var mı ya? Yok. Peki Türkiye niye İran için girsin? Soru işareti bu. Peki İran, şu gerçekleri bilmek lazım. İran'ın İsrail'e saldırısı Filistin yüzünden mi olmuştur? Asla. Bir kere daha Filistin'i gerekçe göstermemiştir. Saldırıların 3 tane nedeni vardır. İran'ın İsrail'e saldırısının 3 tane nedeni vardır. 1. Hizbullah. Hizbullah liderinin Lübnan'da öldürülmesi. 2. Şam'daki İran Büyükelçiliğine saldırı. 3. İran'a saldırı. 3 nedeni vardır. Bunların içinde hiçbir zaman Filistin olmamıştır. Ve İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi büyükelçisi 7 Ekim 2023'te başlayan o soykırım esnasında açıklama yapmıştır.
biz bu işe dahil olmayacağız. Bizim topraklarımıza saldırı olmadığı sürece diye. İşte o açıklama orada duruyor. Baksın herkes. Peki o zaman gerçekçi değil bu. Bu açıklama gerçekçi değil. Yani savaşa girerdi, ben araya girmesem lafı, hem de İran'ın yanında girerdi lafı gerçekçi değil. Peki bunun anlamı ne? Bunun anlamı aba altından Türkiye'ye sopa göstermektir. Tamam mı? Bir, bütün dünya kamuoyuna hiçbir zaman böyle bir devlet başkanı ağzından Türkiye'nin İsrail'e savaş açacağını hiçbir devlet başkanı bugüne kadar söyledi mi? Normal kabul edilebilir bir şey mi? Demedi değil mi? Ama şimdi Amerikan devlet başkanı söylüyor. Amerikan devlet başkanı diyor ki, açıkça şunu söylüyor. Türkiye İsrail'e saldıracaktı, ben önledim diyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Türkiye ve İsrail birbirine düşman iki devlettir bundan sonra demek. Ve İsrail'in böyle bir niyeti yoktu demek. Ama Türkiye'nin böyle bir niyeti vardı demek. Bu Türkiye'yi saldırgan pozisyonuna sokmak demektir. Şimdi bunu alkışlayanlar vardır, bu sözleri böyle yorumlayıp da pohpohlayıp da Türkiye İsrail'e saldıracaktı, bak Trump zor önlemiş falan deyip alkışlayacak olanlar vardır. Çok yanlış işlerdir bunlar. Buradaki mesaj çok büyüktür. Resmen Türkiye'yi İsrail'in hasmı durumuna sokmuşlar Amerikan başkanı. Ki buna eş zamanlı olabilecek düzeyde Netanyahu Fox'a katıldı ve de tam bir gün öncesinde Türkiye'nin Kıbrıs'ta hareketlerinin olduğunu, orayı tırnak içinde işgal etmek için çalışmalar olduğunu da söyleyen bir argüman da sundu. İşte bunların hepsi bir arada. Bunlar Netanyahu'yu fırçaladı filan diye çıktı değil mi medyada? Bugün çıkan haber, Netanyahu'yu seviyorum, Netanyahu çok iyi bir savaş başbakanıdır. Eğer Netanyahu gibi bir başbakan şu anda olmasaydı İsrail olmazdı. Demedi mi Trump? Niye bir tarafı filtreliyorlar da bu tarafı öteki tarafı öne çıkartıyorlar? Netanyahu'yu sevmiyor falan. Ya kardeşim, bir kere Amerika İsrail'den vazgeçemez. Orta Doğu'da birinci önceliği, 3 tane önceliği vardır Amerika'nın Orta Doğu'da. Bir, bu İsrail'in kuruluşundan beri böyle. Bir, İsrail'in bekası ve güvenliğinin sağlanması. 2, petrolün batıya serbest akışının sağlanması. 3, başka hiçbir hegemon gücün Orta Doğu'ya girememesidir. Şimdi bu 3 tane hedefi asla değişmez. Böyle günlük hedef değiştiren devletler gibi düşünmeyin Amerika ve diğer ciddi devletleri. Bazı devletler vardır ki günlük olarak, aylık olarak hedef değiştirirler. Bunlar zaten ciddi devlet değildir ama ciddi devletler hedef değiştirmezler. Şimdi peki Amerika Dışişleri Bakanı değil mi? Nereye gitti buradan kalkıp şimdi? Ankara'dan kalkıp? İsrail'e gidecek ama net değil ama, değil mi o şey? Tabii Belki net, tabii söylenti o. Zaten oraya gidip geliyorlar. Şimdi bu arada Türkiye resmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ağzıyla İsrail'e saldırmaya niyetli bir devlet oldu ve bu devletin saldırısını önleyen de Amerika oldu. Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? İran. Yani İran gibi devlet, hani Michael Rubin'in daha önce anlatmıştık yayınlarımızda. Michael Rubin denilen CIA ajanı, Pentagon direktörü, Amerika'nın özel temsilcisinin de açıkladığı şey buydu. Şimdi bu ilginç bir şeydir. Dolayısıyla bunu alkışlamamak lazım. Bir de burada söyleme ek olarak Türkiye karşıtı yine savaş tehdidiyle alakalı bir söylem Yunanistan Başbakanı'ndan da geldi. F-35 soruldu ki o da Türkiye'de, hatta Mehter'le karşılanmasıyla ilginç yorumlandı. Türkiye'nin kendisine karşı bir savaş tehdidi olarak algılandığını ifade eden açıklamalarda da bulundu. Şimdi bu da çok ilginç konu. İlginç konu şöyle. Siz Türkiye'ye geliyorsunuz. Bu bildirgeyi imzalıyorsunuz. Hep beraber bir ittifakız diyorsunuz. Değil mi? Ve hepimiz birimiz hepimiz için diyorsunuz. Birlikte savunmamızı güçlendireceğiz. Savunma sanayimizi güçlendireceğiz. Paraları da birlikte arttıracağız diyorsunuz. Şimdi Yunanistan çok ilginç bir şeydir. Herkes, hani bizim şu gayri safi yurt içi hasılanın önce %2'siydi. 2024'te %5 yapıldı. 2024'e kadar bu, 2024'ten sonra da %5 olacak dendi. Şimdi ve %3,5'u doğrudan savunma harcaması olacak. %1,5'u da altyapıya yatırılacak. Yapay zeka da dahil olmak üzere. Şimdi Yunanistan şu anda var ya, şu anda Yunanistan ne kadarını yatırıyor biliyor musunuz? Yunanistan'ın yatırdığı %3,65. %3,65. Peki Türkiye ne kadarını gayri safi yurt içi hasılasını yatırıyor? Şu anda 2,85.
%2.85. Bu ne demek biliyor musunuz? Yaklaşık %40 daha fazla para ayırıyor demektir Yunanistan savunmaya. Ve bunu biz yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz diye övüne anlattı Yunanistan. Mitsotakis. Fakat buraya geldi konuşmasında Türkiye'yi kastederek ittifak üyesi bir devlet tarafından biz savaş tehdidiyle karşı karşıyayız dedi. Sen kimsin ya? Ya ne kadar ayıp bir şey. Sen kara sularını arttırmaya kalkıyorsun. Benim sularımı, hepimizin kullandığı suları Lozan Anlaşması'nı dibine kadar çiğniyorsun. Batı Trakya'da her türlü rezaleti yapıyorsun. Türkleri yok sayıyorsun. Kıbrıs'ta Kıbrıs Helenizmi diyorsun. Kıbrıs'ın tümü Yunan'dır diyorsun. İstanbul'a Konstantinopol diyorsun ve aynı zamanda ruhban okulu açılsın diyorsun. İç işlerine karışılsın diyorsun. Her şey yapılsın diyorsun. Kara sularını da arttıracağım diyorsun. Adaları da ben silahlandıracağım diyorsun. Buraları da silah alıyorum. Bunların hepsini de Türkiye'ye yöneltiyorum diyorsun. Sonra bütün bu tehdit sayılan Rusya ile senin bir sınırın yok. İran'la sınırın yok. Suriye ile sınırın yok. Irak'la sınırın yok. Afganistan'la yakınlığın yok. Her türlü silahı alıyorsun ve Türkiye'ye karşı bunu yapıyorsun ve tutup Ankara'da bunu söylüyorsun. Bu nasıl bir düşmanlıktır ya? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan konuşmasında bir kez daha Yunanistan'ı hedef aldı mı NATO konuşmasında? Adalarının silahlandırılmasından bahsetti mi? Adalara sahiplenilmesinden bahsetti mi? Batı Trakya'daki insan hakları ihlalinden bahsetti mi? İstanbul'da gözü olduklarını ve Konstantinopol dediklerinden bahsetti mi? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kere daha Yunanistan'ı hedef almazken nasıl olur da Mitsotakis denilen bu adam çıkar bunu söyler? Ama ben karşılamada çok uygun bir şekilde onu eğrisi doğrusuna denk gelmiş diyelim biz ona. Ama ben bir kere Mehter takımının bu NATO zirvesinde devlet başkanlarını ve hükümet başkanlarını karşılarken Mehter takımının orada bulunup Türk marşları çalmasını, Türk milletinin ve Türk ordusunun tarihi kökenlerini, Türk devletinin tarihi kökenlerini orada bizzatihi yansıtmasından muazzam derecede memnunum, müthiş gurur duydum. Üstüne üstlük Ceddin Deden marşının da tam da Mitsotakis'in gelişinde çalınmasının büyük bir tevafuk olduğunu düşünüyorum. Kutsal bir rastlantı olduğunu düşünüyorum. Ve çok komik insanlar bunlar gerçekten yani. Adam birinci gün normal yürüyor. İkinci gün arkadaşlarımız, izleyicilerimiz sosyal medyaya baksınlar. İkinci gün kabadayı böyle belinde bükerek yürüyor. Yani bunlar çok komik işler. Yalnız Mitsotakis'le ilgili bir hikaye anlatalım. Yani bunların gerçekten bir nankörlük var. Mitsotakis'in babası biliyorsunuz baba Mitsotakis başbakanlık da yaptı 1990'larda. 1967'de askeri darbe oluyor Yunanistan'da. Yunanistan'da askeri darbe oluyor. Yunanistan'dan Mitsotakis ve ailesini, şimdiki başbakan Mitsotakis o zaman 6 aylıkta. 6 aylıkken babası bütün aileyi ve Mitsotakis'i, yani baba Mitsotakis ve ailesini MİT operasyonuyla Türkiye'ye getiriyorlar. Belli bir süre Türkiye'de yaşıyorlar bunlar. Türkiye kurtarıyor. Türkiye'ye geldikten sonra baba Mitsotakis için junta idam kararı alıyor. Eğer Türkiye'ye gelmeselerdi ne Mitsotakis, baba Mitsotakis başbakan olabilirdi, ne bu oğul Mitsotakis buralara gelebilirdi. Türkiye'ye borçlular. Sonra da buradan 1974'e kadar yaşayacakları Paris'e gidiyorlar. Türkiye'ye çok şey borçlular. Saklamasınlar. Mitsotakis ailesini kurtaran Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. İhsan Sabri Çağlayangil de o dönem Mitsotakis'in bir arkadaşıdır. O vasıtayla kurtarılmıştır. Onu da söyleyelim. Ama dedim iki cepheye baktık aslında NATO'nun Türkiye'ye etkilerinden. Gördüğünüz farklı bir durak olarak hangisini daha çok değerlendiririz? Belki konuşulan, belki konuşulmayan bir cephe de olabilir. Şimdi burada çok başka bir şey daha söyleyeyim o zaman. Şimdi Macron. Değil mi? Macron konusu var. Çok ilginç konudur. Bakın şimdi bu Macron konusunu Allah aşkına üstü kapalı geçti bu iş. Bilindiği gibi Suriye'den Türkiye'ye geldi. Evet. Önce bir ziyareti vardı Suriye'de. Sonrasında Türkiye'ye programa katılmak için geldi. Şimdi Macron Fransa'dan kalktı. Aşağısı aslında. Şam'a geldi. Zirveden bir gün önce. Şam'a geldi. Şam'a gelirken yanında Total petrol şirketi heyeti ve diğer iş adamları heyeti vardı. İş adamlarıyla birlikte büyük bir heyetle geldi. Ve tam bunun hemen öncesinde hafta başında Suriye'nin Akdeniz kıyılarındaki denizlerinde Fransız Total'e, ABD Chevron'a ve Katar Oil and Gas'a Suriye hükümeti ruhsat verdi. Petrol
ve doğalgaz arama, çıkarma ruhsatı verdi. Soru şudur. TPAO nerededir? Bu nasıl dostluktur? TPAO neden yoktur? Denizlerde niye yokuz? Ve bu 3 tane şirket aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum yönetiminde de arama yapan şirketlerle aynı. Sözde parsellerinde. Ama TPA yok. Hani dostluk? Hani burnumuzun dibindeydi? TPA, ya bırakın bu şirketleri hiçbir tanesi olmamalı, sadece TPA olmalıydı burada. Yani şimdi bunu şöyle de yapmamak lazım. Bunun arasına TPA da koysan, hayır efendim. Madem bu kadar dostuz, madem bu kadar iyiyiz, o zaman TPA olmalıydı sadece burada. Şimdi bu çok önemli bir şeydir. İşte Total yetkilileri de beraberce pazartesi günü, geçen hafta bunlar oldu. Bunlar da buraya Macron'la birlikte geldiler. Macron, şimdi burası çok önemli bir şey. Buralar çok karışacak. Değişik işler oluyor burada. Şam'a geldi ve Şam'a gelmeden hemen önce de 30 Haziran'da SDG PKK terör örgütü lideri, elebaşı Mazlum Abdi Paris'te Macron'la görüştü. Çok ilginç iş değil mi? Sonra Mazlum Abdi, hatta bir takım dedikodular var. Görüşme esnasında da Mazlum Abdi varmış yanında diye. Bilmiyoruz. Teyit edilmesi gerekir. Ama Paris'e geldiği, Paris'te görüştüğü falan çok net. Bunun öncesinde de birkaç kere görüşüyor zaten Mazlum Abdi ile. Şimdi yanında Mazlum Abdi, daha öncesinde Mazlum Abdi ile görüşüyor, şunlar görüşüyor. Yani Şam'a gelmeden önce neler talep edileceği, neler konuşulacağı anlatılıyor. Ve Şam'a geliyor. Şam'da çok ilginç bir şeydir. Şam'da bu devrimden sonra, yönetim değişikliğinden sonra ilk defa gece kalan devlet başkanı, batılı devlet başkanı demiyorum, devlet başkanı diyorum. Şam'da geceleyen devlet başkanı. Ve Şam'da geceliyor. Bu arada söylentiler şu. Mazlum Abdi, özerk yönetimin tanınması, bir an önce gündem kaynaklarının aktarılması falan gibi talepler var. Bu talepleri de dile getiriyor. Ve Şam'da, Suriye'de, yapılanmada, enerji koridorlarında hepsinde söz sahibi olmak istiyor Fransa ve bu konuda talepleri de dile getiriyor. Tam ayrılacakken, ayrılmadan önce biraz. Herhalde bazıları diyor ki, çok enteresandır. Bombalar patlıyor otelinin yakınlarında. Ama hiçbir tanesi ona hedef falan değil aslında. Bombalar patlıyor ve o geceyi geçirdikten sonra Şam'dan tahliye ediliyor Macron. Nereye? Türkiye'ye. Ve Türkiye'ye tahliye edilmeden önce Macron ne diyor biliyor musunuz? Macron diyor ki biz güvenliği sağlamak için her türlü katkıyı Suriye'ye vermeye hazırız. Suriye. Yani Suriye'nin içinde bulunacağız diye. Kardeşim neden Fransa bu kadar ilgi gösteriyor? İşte ben buranın tarihi. Ya sen 1. Dünya Savaşı'ndan sonra burayı Osmanlı Devleti'ni parçaladınız. Burada manda hükümeti kurdunuz. Atatürk Hatay'ı zor kurtardı sizden. Sizin burada tarihiniz 100 yıl öncesine bile gitmez. Ama bizim binlerce yıl öncesine gider. Ve bu çok enteresan bir şey. Lübnan'dan buraya, bunların lejyonları var ya, Lübnanlı Fransız lejyonerler güya özel kuvvetler olarak Şam'da güvenliği sağlamak ve Macron'un güvenliğini sağlamak için Şam'a getiriliyorlar onun öncesinde. Lübnanlılar dolaşıyor ortada. Çok ilginç işler oluyor. Şimdi burada Suriye konusuna dikkat, enerji koridorları konusuna çok dikkat. Yani şimdi enerji koridorları konusunda Irak petrolünün Suriye üzerinden geçmesi, İsrail üzerinden geçmesi, Türkiye üzerinden bu enerji koridorlarının geçmesi çok çok önemli. Ama Türkiye açısından en önemli şeylerden bir tanesi şu. İran'la karşı karşıya getirilebiliriz. Çok net. Suriye'de işler çok karışıyor. Suriye'nin güneyinde mesela şimdi şu bildiride Allah aşkına İran'dan bahsediliyor. Ukrayna'dan bahsediliyor değil mi? İsrail'den bahseden var mı? Yok. Peki konuşmasında İsrail'den bahseden Sayın Cumhurbaşkanı dışında kimse var mı 32 üyeden? Yok. Gazze'den bahseden var mı? Yok. Peki İsrail'in Suriye'nin güneyini tamamen işgal ettiği, güneyi İsrail'in kontrolünde hiç söyleyen var mı? Lübnan'daki durumu söyleyen var mı? Bu şu demek. İran hedefte ama İsrail kesinlikle hedefte değil ve İsrail'in yaptığı her şey saklanıyor, gizleniyor. Şimdi bundan sonra konjonktür değişebilir. Onu da söyleyeyim. Konjonktür şöyle değişebilir. Mesela dikkat etmek lazımdır. Bundan sonra İsrail hakkında konuşulmaması da istenebilir bazıları tarafından. Hiç konuşulmaması. Türkiye'ye baskı yapılır. Sen artık İsrail'i konuşma. İsrail'i konuşursan şöyle olur, böyle olur. Zaten Türkiye İsrail'le karşı karşıya getirildi. Yani Türkiye resmen şurada biraz önce anlattık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından Türkiye
İsrail karşı karşıya getirildi. Ve bunlar diplomatik olarak uluslararası ilişkilerde herhangi birisinin söylediği laf değildir Doğukan. Uluslararası ilişkilerde yani literatürde, akademiyada devlet başkanlarının söylediği söz uluslararası geçerli ve itibar edilen sözdür. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ben olmasaydım Türkiye İsrail'e saldıracaktı derken İsrail'i haklı kılıyor. Ve Kıbrıs'a da çok dikkat edelim. Kıbrıs'ta muazzam işler pişiriliyor. Türkiye'nin başı İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, Suriye ve İran tarafından yakılmaya çalışılacak. Bu arada Rusya direkt hedef gösterildiği için Rusya ile ticaretimizin de engellenmesine çalışılacak. Ekonomimizi de ciddi zarar görebilir. Çünkü Rusya ile biz birbirimizden vazgeçemeyiz. Neden vazgeçemeyiz? Rusya bizim ikinci büyük ekonomik ortağımız. Biz de onların üçüncü büyük ekonomik ortağıyız. Ukrayna nedeniyle Türkiye'yi Rusya ile de karşı karşıya getirmek istiyorlar. Aman dikkat. Teşekkürler Hamide. Ben teşekkür ederim. Yayınımızı bu noktaya kadar izleyenler için GZT YouTube kanalına abone olmaları yönünde çağrımızı da yapmış olalım.